Merhaba değerli dostlar. Uzun süredir bana bu tarz video çekmem konusunda bazı takipçilerimizden yoğun istek gelmişti. Ben de böyle bir videoyu yayınlamayı düşünüyordum ama bir türlü fırsat olmadı. Şimdi aslında ben bu videonun başlığı bir duyuru olacak. Önce bir duyuru yapacağım. Ama o duyurudan önce biraz bilgi vermek istiyorum çünkü bu tarz videolarda bilgi vermem istenmişti haklı olarak. Şimdi bu benim tespit ettiğim ada Batık Vordonis adası. Ben bu görmüş olduğunuz terasımda gözlemler yapıp daha sonra da çekmeye başladıktan sonra bunların yoğunluk sebeplerini araştırdım. Ben de bir İstanbullu olduğum halde Vordonis isminde bir ada olduğunu bilmiyordum. Meğersem 2010 yılında bizim 10 adamızdan bir tanesi bir depremde batıyor. Fakat bu ada biraz gizemli. Tarihini de araştırınca bunda cisimlerin buradaki yoğunluk sebeplerinin o ada olabileceği üzerinde yoğunlaştım. Ben şimdi bu konuyla ilgili çalışmaları ve emekleri geçenlere önce saygısızlık yapmamak adına onlardan bahsetmek istiyorum. Bu adanın tarihini araştıran ve benim de bu tespitlere varmama yardımcı olan başta Yonca Alpan hanımefendi ve İpek Kobaner hanımefendi ve Hakan Tunç Bey'e buradan selamlarımı gönderiyorum. Onların yapmış oldukları araştırmalar neticesinde ada hakkında bilgimiz oldu. Ama aslında adayı ilk bulan Büyük Adalı Doktor Akilla Milas isimli bir insan. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ada Orta Çağ'da tüm Avrupa coğrafyasında tarihte bilinen cadı avı döneminde, bu cadı avı henüz başlamadan önce o bölgede yaşayan sihir, büyü, kehanet, bu tarz işlerle uğraşan, o dönemin insanlarınca cadı olarak adlandırılan insanların bu cadı avından hemen önce bu adaya göçtüklerini öğreniyoruz. Böyle bir bilgiye ulaşıyor bahsettiğim kişiler. Ben de onlardan öğrendim. Ve bu ada batmadan önce üzerinde maji okulları, spiritüalizmle uğraşan insanlar çok yoğunmuş. Bunlar o döneme göre ilimden, bilimden nasibini almış. Matematik, geometri, astronomi, işte kozmoloji, iyileştirici tedavi, şifacılık alanında ileri olan insanlarmış. Bu adaya göçtükten sonra o çalışmaları burada sürdürüyorlar. Ada battığında nüfusu binlerce kişi olarak şey yapılıyor, anılıyor. Adaya da birçok yerden şifa bulmak için veya kehanette bulundurmak için belki de büyü yaptırmak için insanlar akın ediyor. Ada o dönemde bir turizm merkezi haline geliyor. Üzerinde maji okulları olan birçok aktivite ve maji, sihir, büyü, kehanet gibi bu tarz konularla uğraşan insanlarla dolu. Akşam olmadan o gelen insanlar dönmek zorunda. Bir de böyle bir bilgi var. Gündüz geliyorlar, hava kararmadan kayıklarla tekrar geri dönüyorlar. Ben de bu bilgiyi öğrendikten sonra bu cisimlerin burada yoğunluğunun olma sebebinin birincisi ilk aklıma gelen, hani hep günümüzde söylenir ya, yıllardan beri
işte Amerika, Rusya veya bu teknolojisi ileri olan devletler dünya dışı ile iletişime geçti. Onlardan teknoloji kopyalayarak kendilerini bu alanda ileri götürdüler diye. Hem o şekilde kendilerini, onların da üstün olduğu alanlar var. O alanlarda bu şekilde ileri götürmüş olabilirler. Ve ikinci bir konuda aklıma gelen, bunlarla bu adada da iletişimleri devam ediyordu da acaba o iletişimi sağlayan bir teknolojik alet miydi veya fiziksel bir materyal miydi? Ada baktığı halde hala aktif olabilir eğer öyle bir şey varsa ki bu cisimlerin buradaki yoğunluğunun sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben burada Full HD kameralarım var, kızılötesi kameralarım var. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Aslında ben ilk Full HD'lerle çekmeye başladım. Daha sonra değerli bir dostum, yıllardır Avustralya Sydney'de yaşayan Murat İlhan bana ulaştı. Bu cisimleri, gözlemlerimi görünce, o da yıllardır bu işlerle uğraştığı için buraya farklı bir teknik uygulamamı önerdi. Bu teknik Murat İlhan ve arkadaşı Lazio Novak'ın bulmuş olduğu bir teknik. Bu görmüş olduğunuz kamera kızılötesi kamera. Bir de şöyle bir şey var, onu da anlatmak istiyorum. 2000'li yıllarda bazı marka ve bazı modellerde şey üretiyorlar. Nahshot özelliği diye bir özellik üretiyorlar. Normalde akşam hava karanlıkken kullanılıyor bu özellik. Kameranın önünde bir kızılötesi ampul var. O ampulü aktif hale getirince akşam karanlığında biraz daha güzel çekim oluyor. Fakat o ampulün aslında pek bir fonksiyonu yok. Zaten mesafesi 15-20 metre. Ama tabii bazı farklı alanlarda da kullanılıyor. Paranormal olaylarda, ufak mekanlarda gözle görünmeyen nesneleri, cisimleri bu şekilde kayda da alabiliyor. O ayrı bir konu. Onu da anlatacağım. Önüne bunun 4 tane kızılötesi lens koyuyorlar. Çünkü o Nahshot özelliğini açtığınız zaman gündüz güneşinde ekran bembeyaz oluyor. Hiçbir şey göremezsiniz. Bunun için kızılötesi lens konuluyor bu kameranın önüne ve o gece kullanılan özelliği gündüz açıyorsunuz. Özellikle de çok güzel güneş varsa bu iyi bir şey sağlıyor, görüntü sağlıyor, tespit edebiliyorsunuz. Bu lensler havanın durumuna göre çok güneşli ise 4, biraz az güneş varsa 3 lens takabiliyorsunuz. Hepsi ayrı ayrı. Bu lenste gündüz güneşinin, güneş ışığının filtre edilmesini sağlayıp sadece içeriye kızılötesi ışınların geçmesini sağlıyor. Ve kamera onu kaydediyor. Bunlar şu özelliğini açtığınız zaman ampulün tabii belli bir mesafesi var ama aslında ampulün dışında bu kamerada kızılötesi algılama özelliğini açmış oluyorsunuz. Esas önemli nokta o. Asıl konu o. Bu Murat İlhan ve Lazio Novak bunu fark ediyorlar ve bu şekilde yıllarca çekim yapıyorlar. Bunu bir de bir platform üstüne koyuyorlar. Yanına normal kamera koyuyorlar, bir de kızılötesini koyuyorlar. Normal kamerada görünmeyen cisimlerin kızılötesi kamerada kayda alındığını ispat ediyorlar, delillendiriyorlar. Ve bu şekilde yüzlerce video çekiyorlar. Bunları bu başarılarından dolayı 2011 yılında Hong Kong'da düzenlenen Uluslararası UFO Kongresi'ne davet ediyorlar. Bu tekniklerini anlatabilmeleri adına ve görüntüleri sunabilmeleri adına Hong Kong'da düzenlenen bu kongrede bu tekniği anlatıyorlar. Görüntülerini gösteriyorlar. Yani bu teknik uluslararası bu camiada kabul görmüş bir teknik. Başka bu şekilde çalışma yapanlar da var. Hala devam ettirenler de var. Bu kongre esnasında hatta bir Çinli vatandaş bu arkadaşlarımıza gelerek şifayen Çin ordusunun bu şekilde bu cisimlerin görüntülenebildiğini yıllar önce bulduğunu
ve bu şekilde yıllardır bu cisimleri incelediklerini şifayen söylüyor. Daha sonra sağ olsun bana ulaştı. Buradaki cisimleri bu şekilde kayda alabilmemi sağlamak için. Lensler Türkiye'de yoktu. Sağ olsun kendi getirdi. Ve o şekilde adayı kayıt altına almaya başladım. Birçok video yaptım. Takip edenler biliyor. Yani ben bunları aslında bir çıkmış olduğum bazı platformlarda söyledim ama kendi kanalımda da böyle bir video olsun istedim. Evet değerli takipçiler, bu kızılötesini biraz açmak istiyorum. İnsan gözü 400 nanometre ve 700 nanometre arasındaki o boyuttaki ışınları görebiliyor. Kızılötesi ışınlar 700 nanometrenin daha üzeri olduğu için görünmüyor. Çıplak gözle göremiyorsunuz. Fakat işte bu kızılötesi duyarlılığına sahip kameralarda bunlar görüntülenebiliyor. Şimdi bu kameraları 2000'li yıllarda bir iki tane marka ve bir iki tane model çıkarmış. Zannediyorum bir hata yapmışlar. Daha sonra işte 3-5 sene sonra, tam tarihini bilmiyorum, bu narşot özelliği, kızılötesi algılama özelliği olan kameralar üretimi durduruluyor. Söylendiğine göre yasaklanmış. Daha sonra üretilen daha da teknolojik, daha da hassasiyetli kameralar son modellerde dahi olsa bu özellik konmuyor arkadaşlar. Benim tahminim insanların görmelerini istemedikleri şeyleri bu kameralar kaydediyor diye bu özellik birileri tarafından kaldırılmış. Bir hata etmişler ve hatadan dönmüşler. Ben öyle düşünüyorum. Ama 2000'li yıllarda üretilen bu kameralar aradan 20 küsür sene geçti. Kim bilir bazı kesimlerin elinde daha gelişmişleri vardır muhakkak. Kim bilir onlarla daha neler çektiler, daha fazla bilgi edindiler cisimler hakkında. İşte dediğim gibi bu varlıklar duymuşsunuzdur. Sadece cisim olarak bakmayın. Hani daha önce bahsetmiştim ya, önündeki ampul sayesinde paranormal olaylarda bu şekilde paranormal araştırmalar yapanlar da bazı kayıtlar alabiliyor. Bu tamamen işte bir perde var insanın gözünde. Belli bir frekans aralığını görebiliyor. O frekans dışındaki bazı varlıklar bu şekilde kayda alınabiliyor arkadaşlar. Yani bunu o şekilde paranormal olaylarda kullanıyorlar. Hatta benim Avustralya'daki arkadaşımın söylediğine göre daha sonra Lazio Novak, onun beraber bu çekimleri yaptığı arkadaşı, Avustralya Sydney'de bir televizyon kanalında paranormal olayları araştıran bir programda yayın yapıyor. Orada bu ampulün mesafesi ve etki alanı az diye bu kamerayla kayıt yaptıkları esnada kızılötesi spotlar koyuyorlar ayrıca. Daha çok o ışık ortalığı aydınlatsın ve kızılötesi kayıt alınabilsin diye bu kameranın yanlarına büyük spotlar koyuyorlar. Kızılötesi ışık spotları. O şekilde bir yayında gerçekleştiriliyor o kanalda. O program bir süre devam ediyor. Çok enteresan, duvardan geçen o öyle söylenen varlıklar, cisimler falan, bunlar birçok
şeyler kayda alınabiliyor. Bunun programı yapılmış. Bu sadece benim dosyam olduğu için oradan öğrendiğim ama internette zaten araştırdığınız zaman birçok ülkede, özellikle de Amerika'da bu tarz programlar yapanlar, bu şekilde delil elde edenler var. Bazı ses kayıt cihazlarıyla bu varlıkların seslerini kayıt altına alma olayları var. Ama işte maalesef bizim ülkemiz biraz bu konulara kapalı. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben bu cisimleri görüyorum ama şunu fark ettim arkadaşlar. Özellikle de bu kanalları açtıktan sonra takipçilerimizden gelen mesajlar. Birazdan duyuruyu da yapacağım. Orada şunu fark ettim. İnsanlar görmüş oldukları cisimleri söylemiyor arkadaşlar. Toplumun baskısından açılamıyorlar. Ama ben bunu bir kere de değil, birçok kez deneyimledim. Karşı tarafın da aynı şeyleri gördüğünü öğrenirse ve buna ikna olursa hemen sökülüyorlar, hemen anlatıyorlar, yaşadıkları deneyimleri anlatıyorlar. Hiç ummadığınız insanlar bile, ya aklınızdan bile geçmeyecek insanlar, belki yani en yakınınızdaki insanlar bile bu tarz şeyler anlatabiliyor yani. Yani diyorsun daha önce niye, işte ondan sonra o konuya geliyor işte. Toplumun baskısı, toplumun bu konuda kapalı oluşu, yargılanma korkusu, ne bileyim, haklarında işte iyi düşünülmeyeceğini hissettikleri için belki de çekiniyorlar, söylemiyorlar yani. Bir de böyle bir konu var. Bu da çok enteresan ama siz deneyimlerinizi anlattığınız zaman karşı tarafta ikna olunca bütün çıplaklığıyla her şeyi anlatabiliyorlar. Bunu için çabalamak, bunları insanlara anlatabilmek çok zor. Ama benim kendi hissettiğim, en azından görmüş olduğum, çok net görmüş olduğum cisimleri görünce dedim, bunu insanlara duyurmak lazım ya, böyle bir şey olmaz, hiç kimse farkında değil. Ama mesela ben kanalı açıp bu videoları yayınladıktan sonra özellikle de bu bölgede birçok bana dönüş oldu. Biz de görüyoruz, şöyle gördük, böyle gördük. Hatta benim Facebook sayfamda anlık bildirimler yapıyoruz. Ben mesela böyle gördüğüm zaman yazıyorum, başkaları gördüğü zaman yazıyor. Bazı geceler çok yoğun oluyor. Ben buradan yazıyorum, hemen karşısından cevap geliyor. Aa, biz de gördük. Yani bunlar çok enteresan şeyler, insanı da sürüklüyor yani. Diyeceksiniz hani niye böyle bir şey yapıyorsun? Benim bir maddi beklentim yok, açık söyleyeyim. Her yerde de söylüyorum. Ben emekliyim. Hobimi gerçekleştiriyorum. Kimisi balık tutar, kimisi kahvehane kültürü vardır, benim yok. Kimisi halı saha maçına gider, ne bileyim, sosyal aktivitelerde bulunur, tiyatro, sinema. Benim hobim de bu arkadaşlar. Ben uzun bir müddet çok yoğun bir şekilde çalıştım. Ev özlemiyle geçti uzun yıllarım. Ben evimde vakit geçirmek, ailemle bu şekilde bu cisimleri görmeye başladıktan sonra, özellikle de çok net olanlarını çıplak gözle gördükten sonra bunları kayıt altına alıp insanları duyurmayı amaçladım. Tek istediğim insanların biraz farkındalığını arttırmak. Bu içine girmiş olduğumuz seneyle de alakalı, 2023 ile alakalı birçok insan paylaşımlarda bulunuyor. Ben başkalarının araştırıp yayınladıkları şeyleri tekrar edip onlardan alıntı yapıp burada bir şeyler söylemek istemiyorum ama bu 2023 senesinin ben de bu anlattığımız anlamda çok yoğun geçeceğini ve bazı artık inkar edilemeyecek görüntüler, belki de ne bileyim iletişimler olacağını düşünüyorum. Şeyi söylemedim, Vordonis Adası hemen şu görmüş olduğunuz iki tane yapının arkasında aslında
Küçük Yalı'nın 700 metre açığında yağda. Ben bu ada üzerinde görmeye başladım cisimleri. Ve çok yoğun olduğunu gördüm. Şu ana kadar bile 260 tane videom var. Yoğunlukla hep o adayla bağlantılı. Ondan sonra o adayla daha doğrusu o adanın veya o adadaki bir sistemin onları buraya getirdiğini, bu yoğunluğun sebebinin o olduğunu düşündüm. Şimdi o bana gelen bilgiyi paylaşacağım. Fakat önce şunu söyleyeyim. Benim kesinlikle hiçbir algı yaratmak veya ne bileyim bir amaca hizmet etmek, kesinlikle öyle bir niyetim yok. Yapmış olduğum duyuru için daha sonra ya işte hani niye olmadı, niye hani hiçbir şey yok falan demeyin. Çünkü ben hissiyat olarak şunu düşündüm. Yani bu bilgi bana birçok yerden geldi de takipçilerim sağ olsun. Fakat ben bu bilgiyi kendime saklamak yerine burada alenen paylaşmak istedim. Bunun için beni yargılamayın. Ben bu bilgiyi kendime saklayıp burada 6 tane kameram var. Başka kameralar da bulup her yere 360 derece her bölgeyi o 2 gün içerisinde kayıt altına alıp bu bilgiyi kendime saklayıp böyle de bir şey yapabilirdim ama ben bana gelen yoğun taleplerden dolayı, ulaşan insanlardan dolayı bu konuya ilgileri olan insanlar zaten ilgisi olmayanlar hiç izlemesin. Ondan sonra bu konuya ilgisi olan insanları bilgilendirmek adına bu paylaşımı, bilgiyi sizlere sunmakta karar kıldım. Şimdi belki bazılarınız inanır, bazılarınız inanmaz ama bu yıllardan beri söylenir. Bazı insanların 6. his mi derler veya 3. gözleri mi, gönül gözleri mi açıktır. Bazı o insanlara bir bilgiler gelebiliyor. İnanırsınız, inanmazsınız. Ama her bilgiyi de değerlendirmek lazım. Ben hiçbir konuya ön yargıyla bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Olabilir yani, neden olmasın? O açıdan hiçbir konuyu kaçırmamak adına değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bana yazanlarda Maltepe bölgesinde çok yakın bir zamanda birçok bu cisimlerin görüntülenebileceğini ve görülecekleri hakkında telepatik bilgi aldıklarını söyleyenler oldu. Ve çok yakın zamanda dediler ama zaman belirtmemişlerdi. Daha sonra dün gece saat 2 civarlarında o gelen mesajı atacağım bu videoda. İsim paylaşmayacağım. Çünkü kişinin gizliliğine saygım var. Kendisine de sordum. Sorun olmaz dedi ama ben şey açısından, prensip olarak kişiyi deşifre etmek istemiyorum. Fakat bana bu bilgiyi atan kesinlikle sahte bir insan değil. Gayet aklı başında ve belli bir çizgisi olan bir insan. Belli bir kariyeri olan bir insan. Onun için aklınıza şey gelmesin. Hani fake hesaptan gelen bir şeyi mi paylaşıyor bizimle diye, öyle değil. Bana gelen mesajda değerli dostlar,
Önce şunu söyleyeyim. Okuyayım ben en iyisi. Erkan Bey, hayırlı geceler. Diliyorum, birkaç gündür Dragos sahildeydim. Nihayet bugün telepati yöntemi ile kendilerini araç olarak öğlen 12.35 gibi görme imkanı bulabildim. Videolarınızı tek tek takip ettiğimi belirtmek isterim ve bir hissiyatımı sizinle paylaşmak istiyorum diyor. 21 ve 22 Ocak. Özellikle çok sayıda UFO gözlemi olabilir. Sizin açınızdan 23 Ocak'ta da sürebilir. Daha önceden iyi niyetle telepati yöntemiyle birçok UFO aracını istemiştim. Cumartesi Dragos Küçükyalı arasında olacağım. Daha sonra beni olmuş, övmüş, onu okumak istemiyorum. Mesajı koyacağım zaten. Yani 21, 22 ve 23 Ocak aralığında Kartal Dragos veya bu Maltepe sahil o civarlarda yoğun bir cisim görüntülenebileceğini söylüyor. Kendisine gelen telepatik bilgi dolayısıyla. Bundan önce de, bu tek değil arkadaşlar, bundan önce de bana geldi, birçok kişiden geldi. Yani bu, ya bu insanların birbirleriyle bir bağlantısı var, ama bakıyorsunuz öyle insanlar da değil, yani bakıyorsun sayfasına, normal yani bir fake hesap değil, paylaşımlarını görebiliyorsunuz. Bir bağlantıları olsa niye öyle bir şeye tenezzül etsinler? Her neyse, fark etmez. Ben her bilginin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O 3 gün içerisinde de ben bütün cihazlarımla yoğun bir gözlem içinde olacağım. Kuzey Atacan ve Cem Çorapçı Bey'e de buradan selam olsun. Orion UFO Araştırma Merkezi ekibine. Bazı birlikte çalıştığımız aktivitelerimiz de oluyor. Onlara da bu bilgiyi ilettim. Yani o 3 güne duyarlı olalım arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak. Böyle de bir video yapmama vesile oldu bu bilgi. Sürçülisan ettiysem affola. Biraz da heyecanlıydım. Ama doğal olmaya çalıştım. İçimden geldiği gibi konuştum. Hiçbir not almadım. Sadece isimleri yanlış yapmayayım diye defterimden bakıp söyledim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayın. Benim hiçbir zaman YouTuber olma hevesim, çabam yok. Hiçbir videomda beni takip edin demedim. Bilmiyorum, yapanlara da saygım var. Benim mizacım itibariyle öyle değilim. Benim tek amacım insanların farkındalığını arttırmak değerli dostlar. Başka hiçbir amacım yok. Gördüğünüz gibi burada mütevazi evimde, terasımda hobimi gerçekleştiriyorum. Ve insanlara izletiyorum. Tek amacım insanların farkındalığını arttırmak. Sadece tek bir şey istiyorum. Takip edin demiyorum. Beğenme yapın demiyorum. Beğenme de yapmazsınız ama yayınladığım videoların anlam kazanması adına bir de bir elin nesi var, iki elin sesi var sözünden hareketle videolarımın daha da anlam kazandığını düşünüyorum değerli yorumlarınızdan dolayı. Yorum yapmayı unutmazsanız, yorum yaparsınız. Sadece bu video için de değil, yayınlanmış olduğum cisim videolarına daha da videolarımın anlam kazanacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Görseldeki mesaj başta olmak üzere bana bu tarz bilgi geçip uyaran tüm değerli takipçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.